Happy Gilmore 2'nin kendine has anları olabilir, ancak film, bir devam filmi sendromunun ağırlığı altında eziliyor. Happy Gilmore 2'nin Netflix sürümü, neredeyse 30 yıllık bir bekleyişin ardından nihayet geldi ve birçok kişi, golf profesyonelinin yolculuğunun nasıl devam edeceğini merakla bekliyor. Orijinal filmden aldığım keyif göz önüne alındığında, Happy Gilmore incelememde onlardan biri olduğumu kanıtlıyor. Happy Gilmore'a karşı nostaljik bir sevgim var ve filmin tekrar izlendiğinde de aynı etkiyi yarattığını görmek beni mutlu etti. Happy Gilmore 2'nin hikayesi konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik besledim. Sandler'ın düğün şarkıcısından bu yana komedi kariyerinde başarısızlıklardan çok başarısızlıklar olduğunu kabul ediyorum, ancak Happy Gilmore 2'nin selefinin sevimli cazibesini koruyacağını umuyordum. Bazı açılardan film tam da bunu yapıyor. Ne yazık ki Happy Gilmore 2, ilk filmden daha büyük ve daha iyi olmaya çalışırken sıkıntı çekiyor. Bu durum, Happy Gilmore 2'nin yeni bir çığır açmasına olanak tanıyor, ancak aynı zamanda aşırı uzun, daha odaksız ve Happy Gilmore konuk oyunculuğuna daha bağımlı hale getiriyor. Happy Gilmore 2'nin bazı yönleri gerçekten işe yarıyor, ancak bunlar ilk filmin çekiciliği ve zekasıyla boy ölçüşemeyen dağınık bir anlatımla boğulmuş durumda. Happy Gilmore 2'nun hikayesi çok parçalı. Öncekinden neredeyse 30 dakika daha uzun olan Happy Gilmore 2'nin en büyük sorunu, odaklanmamış konusu. İlk perde beni etkiledi. Film, Happy'nin son 30 yıldır neler yaptığını, inanılmaz derecede şok edici bir trajedi yaşanana kadar aile hayatını ele alıyor. Kızını bale okuluna göndermek Happy'nin hedefi haline geldi ve bu, büyükannesinin evini kurtarma motivasyonunu yürek ısıtan bir şekilde tekrarladı. Beklenmedik olay örgüsünü kavramam biraz zaman aldı ama amacının Happy'yi aşağı çekmek ve sonra yeniden ayağa kaldırmak olduğunu çok çabuk anladım. Sonunda, kızını bale okuluna göndermek Happy'nin hedefi haline geldi ve ilk filmdeki büyükannesinin evini kurtarma motivasyonunu yürek ısıtan bir şekilde tekrarladı. Ancak filmin ikinci ve üçüncü perdeleri, sporun modernizasyonu olan Maxi Golf fikrini ortaya koyuyor. Bundan sonra film, ilk filmi tekrarlayan bir miras devam filmiyle, gelenekselcilik ve yenilikçiliğe yeni bir bakış açısı arasında ikiye ayrılıyor. Her ikisinin de kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Ancak Happy Gilmore 2, tutarlılık hissi verecek kadar ikisine de yeterince bağlı değil. Happy Gilmore 2'nin aile boyutu, Sandler'ın kızı Sunny'nin canlandırdığı Vienna rolünden, Happy'nin hokey oyuncusu huyunu komik bir şekilde miras alan 4 oğluna kadar gerçekten işe yarıyor. Julie Bowen'ın canlandırdığı Virginia, yeterince kullanılmamış olsa da, Happy'nin ilk filmin duygusal nostaljisinden faydalanmak için bir diğer motivasyon kaynağı olduğu inderk edilemez. Bununla birlikte, filmin Maxi Golf alt konusuna odaklanması nedeniyle gerçek duygu eksik kalıyor. Bu konu iyi mesajlar içeriyor ve golf konuk oyuncuları güzel bir geleneksel değer katıyor, ancak filmin en büyük sorununa yol açıyor. Happy Gilmore 2 her yönden selefinden daha büyük olmaya çalışıyor. Happy Gilmore 2'nin daha büyük bir devam filmi olma konusundaki ısrarı, Maxi Golf alt konusunun da bunu özetlemesiyle bu filmi engelliyor. Ancak Happy Gilmore 2'nin ilk filmi geride bırakmaya çalıştığı tek yol bu değil ve bu da başlı başına bir sorun. Happy Gilmore 2'nin golf yıldızlarından komedi oyuncularına ve müzisyenlere kadar konuk oyuncu sayısı gerçekten şaşırtıcı. Cameolar gereksizliğe varan boyutlara ulaşmaya başladı. Bu konuk oyuncuların bazıları, Bad Bunny gibi, işe yarıyor. Ancak tanınabilir yüzlerin çokluğu beni filmden uzaklaştırdı ve dikkatimi dağıttı. Konuk oyuncuların çoğu, Austin Post'un yorumcusu gibi, sırf orada olmak için orada olduğu için, konuk oyuncular gereksiz olmaya başladı. Ne yazık ki Happy Gilmore 2'nin daha büyük bir hikayeye odaklanmaya çalışmasının da etkisiyle bu durum dikkatleri daha da dağıttı. Maxi Golf turnuvası bazı açılardan eğlenceliydi. Ancak ihtişamı ve gösterişi, Happy Gilmore 2'nin aile yan hikayesiyle yakaladığı daha gerçekçi tona uymuyordu. Golf'ün maksimalizminin geri plana itilmesinin asıl amacının bu olduğunu anlıyorum. Ancak bu yine de çok fazlaydı ve Happy Gilmore 2'nin parçalanmış anlatısını daha da karmaşık hale getirdi. Happy Gilmore 2'nin nostaljisi iyi çalışıyor. Ancak çoğu zaman var olmak için bir neden bulamıyor. İlk filme dair nostalji açısından Happy Gilmore 2'de harika anlar var. Gilmore'un ilk filmdeki uşağının bu sefer profesyonel golfçü Will Zalatoris olarak dönüşü çok komikti ve filmin en iyi konuk oyuncularından birini oluşturdu. Ben Stiller'ın canlandırdığı Hal El karakteri de
devam filminde yeterince kötüydü ve konusu Happy'nin karakter gelişimine oldukça iyi uyuyordu. Çoğu zaman Happy Gilmore 2'nin nostaljisi var olmak için bir sebep bulmuyor. Lowell Crawford'ın canlandırdığı Chubbs'ın oğlunun bu filmde olmasına hiç gerek yokken, Happy Gilmore 2, Carl Weathers'ın karakteriyle bağlantı kurmak için bunu ısrarla istemiş. Christopher McDonald, nişancı McGavin rolüne geri dönüyor ve sahnelerinde mükemmel. Mezarlık kavgası, Happy Gilmore 2'nin en komik sahnelerinden ve nostaljik esprilerinden birini oluşturuyor. Ancak McDonald, filmin parçalanmış hikayesinden muzdarip. McGavin daha büyük bir rolde olmalıydı ve iyi anları olsa da Happy Gilmore 2'de boşa harcanmış bir rol. Genel olarak Happy Gilmore 2'yi sermek istedim. Ne yazık ki en iyi ihtimalle fena değil. Filmde işe yarayan bazı unsurlar var. Ancak gereksiz kamera ücrelerini, daha büyük olma ihtiyacını veya boşa harcanan nostaljiyi ve şişirilmiş süresini telafi etmeye yetmiyor. Ne yazık ki sevimli golfçumuz emeklilikte kalsaydı daha iyi olabilirdi.